Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. İbrahim Efendimiz kendisine verilmiş olan Burak atının hızıyla artık Kudüs'le Mekke arasında çok daha rahat gidip gelebiliyor. Dönemin en hızlı aracına binmiş oluyor diyebiliriz tabiri caizse. Hacer validemizin Cürhüm kabilesinin yardımıyla bölgede daha rahat ettiklerini söyleyebiliriz artık. Kendilerine yapılmış küçük bir evleri var. Bu ev nerede diyecek olursanız Hacer-i Esved bölümüne gelmeden tavaf esnasında Kabe-i Muazzama'nın eski arka kapısının sol tarafında yaklaşık 50 metre kadar daha gerisinde bir noktada bir göz oda yapıldı kendilerine ve Cürhüm kabilesinden hanımlar Hz. Hacer validemize artık yardım etmeye başlıyorlar. Yani bölgedeki insanların iman ehli olduklarını ve artık Hz. İbrahim Efendimizin ümmetinden olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama inşa edilmeden evvel bölgede ehli küffarın da ayak basmadığını söylemek mümkün. Elbette demiştik ya geçen dersimizde Lut kavminin azgınlığı söz konusu. Yine Lut kavminin meselesi de oldukça uzun ayet-i kerimeler, hadisler ve tarihi kaynaklar bu konuda oldukça geniş ve orada da bizlere Siyer-i Nebi'nin verdiği imkanlar dairesinde anlatılacak çok şey var ama hep söylediğimiz gibi Siyer-i Nebi yolculuğundayız. İnşallah bu dersler birer haşiye babında ayrı ayrı inceliyor olacağız. Lut aleyhisselama elçilerin gelme süreciyle beraber mümin sayısı 9'a düşünceye kadar onlara mühlet verilmesi konusunda biliyorsunuz ki Hz. İbrahim Efendimizin kendisine gelmiş olan elçilerle konuşması var. Bu elçiler aslında ilk gelişlerinde biliyorsunuz Hz. İshak Efendimiz'i, Hz. İbrahim Efendimiz'e müjdelemişlerdi. Hz. Sare validemizden çocuk doğacağını söylemişler. Hz. Sare validemiz de kendisi buna imkanı yokken bu nasıl olur demişti. Daha sonradan bu melaikenin müjdeleri hasıl olmuş ancak Hz. İbrahim Efendimiz muhtemelen kaynaklarda da belirtildiği üzere Lut kavmine biraz daha zaman verilmesi gerektiğini, içinden ehli iman olabileceğini söylemişti. Bu dönemde de Hz. İsmail Efendimizin koç mucizesi hasıl olmuş oluyor ve Hz. İbrahim Efendimiz artık geri döndüler. Ve Lut kavminin arasındaki artık ehli iman 9'a düşmüş ve Lut'un karısı Eşraf'a haber vermiş. Lut aleyhisselam elçilere de şöyle buyurmuş. Vallahi ben yeryüzünde onlardan daha habis insanlar bulunabileceğini bilmiyorum demiş. Yani onların kirlerinden ve kötülüklerinden bahsediyor olmuş. Zira Lut kavmi artık bölgedeki ehli imanın kızlarına ticaret yollarına bulaşmaya başlamışlar. Lut aleyhisselam ne yaparsa yapsın onları bu bela ve desteden kurtaramamış. Hem doğuda hem batıda hem kuzeyde kuşatılmış olan Mekke-i Mükerreme'de hakikat-i ilahiye ile Kabe inşa edilmeden evvel dünyadaki son pisliklerin o devir için genel anlamda temizlenmesi gerekiyor. Bu manada söylemek gerekirse insanların ve toplumların çöküşünde önemli bir noktayı bizlere Cenab-ı Hak dikkatimizi celbetmemize vesile oluyor. Hanımının gittiğini anlayınca Lut aleyhisselam bu elçilerin söylemi arkasından 4 kez tekrarladığı şehadete hasıl oluyor. Hicr suresi 65. ayet-i kerimenin bölümünde sizden hiç kimse ardına dönüp bakmasın, emrolunacağınız yere göçüp gidiniz derken Lut aleyhisselam çoktan kavminden uzaklaşıyor Allah-u Zülcelal'in emri ilahisiyle. Yine Hud suresi 85. ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere sabah vakti de yakın değil midir? Sen bizi onlarla baş başa bırak dediler ve geldikten sonra melaike helak oldular. Elbette ki onlar da Lut aleyhisselamı tehdit ettiler ancak Kur'an-ı Azimüşşan'da da açıkça belirtildiği üzere hem gözleri kör edilenlerden hem işrak vaktinde korkunç bir saykayla yakalananlardan ve tepelerine balçıktan pişirilmiş bir taş yağmurunun yağdırılmasından Allah-u Zülcelal'in azabından kurtulamadılar. Peki burada önemli bir hikmeti göz ardı etmemek gerekiyor. Zira Hz. İbrahim Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Hz. Hacer validemizi bırakırken "Ya Rabbi namaz kılsınlar" diye
buyurmuşlardı ya. Hz. İbrahim Efendimizin namaz konusundaki hassasiyeti toplumu ve birliği sağlamak için en gerekli ibadet koşulu olarak bunları vahiy ilahiden ifade etmesinden kaynaklanıyordu. Namazın üzerinde ciddiyetle duruyor ve toplumun bundan uzaklaşmaması için elindeki, gönlündeki bütün hak ve hakikati onlara aktarıyordu. Evet, onların gözleri Cenab-ı Hak tarafından kör edildi. Çünkü onlar kendilerine namaz emredildiğinde ticaretin daha önemli olduğunu söylüyor ve sapkınlığa uymalarına da, başka halkın sapkınlığa uymalarına da vesile oluyordu. Yani Lut kavmi namaz kılmayanları çok rahatlıkla kandırabiliyorlardı. Işrak vaktindeki korkunç bir sayfa ise Hakk'ın Lut aleyhisselamın sesiyle dalga geçmesinden ötürü kesilmiş olan bir cezaydı. Lut aleyhisselamın sinirlendiğinde sesi hafifçe kısılır ve biraz daha tiz bir şekilde çıkardı. Bu durumda Allah-u Zülcelal kendi peygamberiyle dalga geçilmesine haşa ve kella asla izin verecek değildi. Tepelerine indirilmiş balçıktan pişirilmiş taş yağmuru ise yeni bir devlet gelir bize put yapar demelerinin sonucuydu. Çünkü onlar Nemrut'tan arta kalan bu süreçte geriye Hz. İbrahim Efendimiz nasıl Nemrut'a imkan tanıdıysa onlara da imkan tanıyacağını zannediyorlardı. Hz. İbrahim Efendimiz namaza hakir gören, Lut aleyhisselamı aşağılayan işte bu topluma karşılık namazın yeniden ihdas edilmesi üzerine, onlar ortadan kaldırıldıktan sonra namazın ehemmiyeti üzerine yeniden Mekke-i Mükerreme'ye geri dönecekti. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi Kabe-i Muazzama'nın yeniden inşası üzerineydi. Bütün bu yaşananlar vaki olduktan sonra, yani bu Lut Aleyhisselam'ın kavmi heder olduktan sonra etrafta artık herkes Hz. İbrahim Efendimiz'e, emri ilahisine artık tamamen keskin, yakîn bir imana yaklaşıyorlardı. Tabii ki ehli iman bütün dünyayı kuşatmış değil. Halihazırda Grekler var ama artık Kudüs'te bir pislik yok. Mısır nispeten temiz. Nemrut ortadan kalkmış. Mekke-i Mükerreme'nin yeniden inşası emri hasıl oluyor. 53 yaşındayken Kabe-i Muazzama'yı inşa üzerine Mekke-i Mükerreme'ye gelen Hz. İbrahim Efendimiz Lut aleyhisselamı Kudüs'e vekil tayin etmişti. Kendisi Mekke-i Mükerreme'ye geldiğinde Hz. İsmail Efendimiz oldukça sevinmiş ve beraberce Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşa etmelerini söylediğinde mutlu olmuştu. Efendim, biliyorsunuz ki burada Zemzem kuyusundan çıkan bir su var. Bu suyla taşların yerine oturtulmasına bir takım balçık yapılması için ihtiyaç da var. Ancak Hz. İbrahim Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın yeniden inşasında bu zemzeme ne dudaklar değecek ya İsmail, bu zemzemi kimler içecek bilir misin ya Hacer diyerek buradaki suyu değil daha uzaktaki bir kuyudan Cürhüm kabilesiyle beraber su taşımayı seçmişti. Hz. İbrahim Efendimiz bina yükseldikçe ve yükseldikçe ve yükseldikçe şu an görmüş olduğunuz Makam-ı İbrahim taşının üzerine çıkıyor. Bunu bir asansör olarak kullanıyor ve istediği her noktaya giderek taşları bir bir yerine götürüyordu. Taşları Cürhümlüler hazır etmişti. Cürhümlüler dediğimiz şey bugün bile halihazırda Kabe-i Muazzama'yı yüzyıllar boyunca elinde tutmuş olan ailenin atalarına aittir. Onlarla kan bağları vardır. Lut kavmi sonrası artık gereken namaz için bir kıblenin gereği söz konusudur. Bu kıble artık Mekke-i Mükerreme olacaktır. Allah-u Zülcelal Hz. Adem Efendimiz'den Hz. İbrahim Efendimiz'e kadar Nuh tufanından sonra bütün dünyanın putperest ve sapıklarından gizlemiş olduğu bu mekanın yavaş yavaş yükselmesini emretmiştir. Bazı taşları yerine koyarken Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam dahi yetişip gelmişlerdir. Makam-ı İbrahim onun sırtını şu anda dayayarak oturmuş olduğu bir taş vazifesinde görmektedir. Her bir dinlenme anında burada oturur, Kabe-i Muazzama'yı seyreder, onu seyredenin seyrettiğinden de ibadettir buyurmuştur. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin
Kabe-i Muazzama'nın seyri dahi ibadettir hadis-i şerifi ta Hz. İbrahim Efendimiz'den beyan edilen asli ibadetlerimizden biri olaraktır. Elbette ki Hz. Hacer validemiz sorardı. Ya İbrahim, elbette ki burası Allah'ın evidir. Ancak sen bu taşlara baktığında ne görüyorsun ki seni duygulandırıyor ve seni derin düşüncelere sevk ediyor? Hz. İbrahim Efendimiz Hz. Hacer validemize şöyle söylemişti bir gün. Tam güneş batmak üzerine yaklaşırken Hz. İsmail'i elinden Hz. Hacer validemiz elinden tutmuş, adım adım olacak bütün olayları onlara anlatmıştı. İşte Hz. Peygamber şu tarafta doğacak. Muhammedül Emin burada doğacak. Ahmet burada doğacak. Ali burada doğacak. Onun dostu Ebu Bekir burada doğacak. Ömer denilen bir zat var, buradan gelip geçecek. Osman diye birisi var, onun kızlarıyla evlenecek. Bilal diye bir köle var, ona dost olacak, yaren olacak. Tek tek sayanlardan olmuştu. Hz. Hacer validemiz ise Hz. İbrahim Efendimiz'e dönüp bu ne büyük nimettir ya İbrahim. Keşke biz de onun yaşamış olduğu dönemde yaşamış olsaydık da o günleri görseydik demişti. Ne büyük kolaylıklar, ne büyük merhamet, ne büyük rahmet demişti. Hz. İbrahim Efendimiz hüzünlendi, gözlerinde doldu ve Hz. Hacer validemize şöyle söyledi. Ya Hacer, o günleri bilseydin görmek istemezdin. O günlerde yaşayacak olan Muhammedül Emin, bilmiş olmalısın ki tarihte en büyük çileleri çekecek olandır. Hz. İbrahim Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de çok defa kaldılar. Çok defa hacca gidip geldiler ki bir bölümde onu da aktarıyor olacağız Allah nasip ederse. Yaklaşık 27 günde tamamlanan inşaat sonrasında Hz. İbrahim Efendimiz artık Mekke-i Mükerreme'ye sık sık gelir olacaktı. Ve burada artık bir kabile, bir hayat, bir şehir kuruluyor olacaktı. Ve hatta bir defasında Hz. İbrahim Efendimiz daha sonralarında Uhud Dağı'nda Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş anında sığındığı o aralıkta bir mağara vardı. Bu mağarada tam 4 yıl boyunca halvete girmişti. Sonrasında olacak tabii ki bunlar. Tam da bu Mekke Mükerreme'nin inşasının ardından önce Yemen seferini, sonra Doğu seferini ve Batı seferini gerçekleştirmişti. İki boğazı Yemen seferiyle kontrol altına almış, Doğu seferiyle sürekli seferde olma sürecini götürmüş ve Medine'de bir köy kuruluşuna vesile olmuştu. Bu bölgedeki kabilelerin de güvenliğinin sağlanması için tabiri caizse Kudüs'ten göndermiş olduğu görevliler eliyle burada bir belde oluşumuna da vesile olmuştu. Dolayısıyla Hicaz bölgesinde var olan Beni İsrail'in eski kökenli aileleri Hz. İbrahim Efendimizin, Hz. İsmail Efendimizin doğumundan sonra bu bölgede oluşturmuş olduğu yapılar için ta Kudüs'ten gönderilmiş olanlardı. Ama Hz. İbrahim Efendimiz Kudüs'ten özellikle Mısır üzerinden gelenleri bu bölgeye aldırır, ileride doğabilecek olan fitnelerde Mısır'ın Kudüs'tekilerden daha yumuşak huylu olduklarını söylerdi. Efendim halihazırda bu hakikat dairesi sonrasında görüldü. Çünkü bildiğimiz üzere Kudüs ahalisi Mekke ve Medine'deki Yahudileri de o tarihleri anlatırken göreceğiz inşallah çok da iyi birer Yahudi olmadıklarını söylerlerdi. Bu tarihi meseleler inşallah başka zaman başka dilimlerde Siyer-i Nebiye'nin haşiyeleri olarak ayrı ayrı inşallah beyan ediyor olacağız. Yarın Allah nasip ederse Hz. İbrahim Efendimizin bütün dünyayı kıyamete kadar davet ettiği Mekke-i Mükerreme'deki davetinden bahsediyor olacağız efendim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.